Otomobil satışları açısından zor geçen bir seneyi daha geride bıraktık. 2019 yılında toplam pazar önceki yıla göre yaklaşık %23 daralmayla 479.060 adede inerken binek araçlarda küçülme yaklaşık %20 seviyesindeydi. Bununla birlikte bazı modellerin satışlarında artışlar oldu. İsterseniz gelin Petronas'ta bilgin olsun bu bölümünde 2019 yılında Türkiye'nin en çok satan modellerine bir göz gezdirelim. En çok satan SUV modelleri videomuzu izlediyseniz bu bölüm sizler için sürpriz olmayacaktır. Zira listenin ilk 4 aracı bunlardan oluşuyor. Geçtiğimiz yıl 10. sırada yer alan Opel Astra yerine geçen Tucson, makyajlı yüzüyle satıldığı ilk tam yılı başarılı bir şekilde kapatıyor. 2018 yılına oranla yaşanan satış artışı yaklaşık %30 düzeyinde. 2018'de Ford Focus'un olduğu yere de Nissan Qashqai gelmiş durumda. Makyajlı yüzüyle daha bol donanımda sunmaya başlayan otomobilin 1.6 litre hacimli turbo dizel motoruna veda etmesi ve 1.2 litre hacimli motorunun yerine 1.33 litre hacimli kardeşinin geçmesi satışları biraz törpülemiş gibi görünüyor. Yine de Qashqai ilk 10'da kendisine yer bulmayı başarıyor. 10.000 barajını geçen ilk modelimiz olan Duster yeni nesline kavuşmanın avantajını kullanmış. Ayrıca gücü 150 beygire ulaşan benzinli motoruyla da artık performans da sunabiliyor. 1.5 litre hacimli turbo dizel motorun sunulmaya devam etmesi de avantajı olsa da bir süredir kendisinden haber alınamayan otomatik şanzıman biraz durgunluğa neden olmuş olabilir. Ayrıca Duster'ın 2018'de aldığı sırayı koruduğunu da belirtelim. SUV aleminin şampiyonu listemizde 7. sırada bulunuyor. PSA grubunun popüler modeli Peugeot 3008'in 2019 yılı satışları 2018'in yaklaşık %40 üzerinde. Şık görünümünün yanında başarılı sürüş özelliklerine de sahip olması bu modeli en çok arzulanan SUV'ler arasına sokuyor. Bu da tabii ki satışlara olumlu etki ediyor. İşte 2018 sırasını koruyan bir başka model. Listemizin D segmentinde yer alan tek otomobili olan Passat, birçok insanın o paraya Passat aldığını kanıtlıyor. Yılın ikinci yarısında gelen makyajlı araçlarla birlikte daha başarılı bir ivme kazanan model 2020 yılının tamamında yeni yüzüyle satılacak. Bakalım gelecek yıl kendisini listenin neresinde göreceğiz? Listemizin ilk 5'i en az bir gövde seçeneği Türkiye'de üretilen modellerden oluşuyor. Geçtiğimiz yıla göre bir sıra aşağıda olan Civic de 2019 yılında az da olsa makyaj gören modeller arasında yer alıyor. Bu arada merak edenleriniz için kırılımı da açıklayalım. Türkiye'de üretilen sedan Civic, ithal hatchback seçeneklerinden yaklaşık 24 kat daha fazla satmış. 2019 yılı satışlarında Civic'le yer değiştiren Toyota Corolla satışlarının neredeyse tamamını sedan gövdeyle yapmış. Evet, tahminleriniz doğru. Merakla beklenen hatchback gövde seçeneği de kayıtlara geçmiş. Aralık ayında sadece 10 adet satıldığı belirtilen 5 kapılı Corolla belki bizlere 2020 için güzel bir haber olarak geri dönebilir. Podyumun en alt basamağı geçen yıl olduğu gibi bir Renault modeline ait. Ama bu sefer 3. sırada büyük kardeş Megane'ı görüyoruz. 2019 yılının sonlarına doğru 1.33 litre hacimli motorla donatılmaya başlanan modelin kırılımına bakınca da yerli üretim sedanın üstünlüğünü görebiliyoruz. 4 kapılı Megane'la 5 kapılı kardeşinin karşılaştırması bize 28'de 1 oranını veriyor. Clio 2019 yılında Megane'la yer değiştirdi. 2019 yılının ikinci yarısında yeni nesliyle bizlere merhaba diyen otomobilin bu seçeneği 2020 Şubat'ında Türkiye'de satışa sunulacak. Yeni olması iyi haber. Yalnız araçta Sport Tourer olarak adlandırılan Station Wagon gövde seçeneği yok. 2019 yılında bu gövdenin 4631 adetlik satışa ulaştığı düşünülürse 2020'de ibrenin Megane'a doğru dönebilmesi mümkün. Ve geldik listenin tepesine. Bu yılda birinci sırayı kaptırmayan Egea,
3 gövde seçeneğiyle tepede resmen şov yapıyor. İkinci ve üçüncü sıralarda yer alan modellerin toplamından daha fazla satan Egea, 2018 yılıyla karşılaştırıldığında satışları %50'nin üzerinde arttırmayı başarmış. 52.000 adedin üzerinde satılan sedan kasayla bile rahatlıkla en çok satılan model olan Egea, 2018 listesinde de ilk 10'da yer alan modeller arasında satışı artan iki araçtan biri. Diğeri de Clio'ydu zaten. İşte geldik bir Petronas'la Bilgin Olsun'un daha sonuna. Satışların yine düşüşte olduğu 2019 yılında ilk 10'da epey bir farklılık vardı. Peki sizce gelecek yılın listesi nasıl olur? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hepinize iyi sürüşler.